Kur'an-ı Kerim bize her canlının karşılaşacağı anı hatırlatır. Size, kendi toplumunuzdan elçiler gelmedi mi ki, size Rabbinizin ayetlerini okusunlar, sizi bugünle karşılaşacağınız konusunda uyarsınlar. Kalbiniz temiz değilse, iyi işleriniz bile geri çevrilebilir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde kendilerini dindar sananların bile sınanacağını bildirmiştir. Bir şehit, Allah yolunda savaştım diyecektir. Fakat Allah, hayır cesur olarak anılmak için savaştın diye cevap verecektir. Bir alim, senin için ilim yaydım diyecektir. Fakat Allah hayır, şöhret peşinde koştun diye cevap verecektir. Bir hayırsever, senin için sadaka verdim diyecektir. Fakat Allah, hayır, övgü istedin diye cevap verecektir. Önemli olan sadece ne yaptığınız değil, neden yaptığınızdır. Allah'ın huzurunda durduğunuzda ne diyeceksiniz? Ramazan değişmek için bir fırsattır. Ama şimdi harekete geçmezseniz, önceki yıllar gibi geçip gidecektir. Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda durduğunuzu hayal edin. Ve başka bir Ramazan'ın geçtiğini, ancak sizin hala aynı kaldığınızı fark ediyorsunuz. Yapay zeka temelli bir analiz, şaşırtıcı bir şey ortaya koyuyor. Birçok insan daha iyiye gittiklerini düşünüyor, ama gerçekte yerlerinde sayıyorlar. Oruç tutuyor ve namaz kılıyoruz, ama gerçekten değişiyor muyuz? Çoğu insan Ramazan bayramından sonra Ramazan ruhunu taşımakta başarısız oluyor. Ama neden? Bizi ne engelliyor? Yapay zeka, bizi engelleyen 5 olağanüstü kalıp belirledi. Bizi farkında bile olmadığımız engeller. Ancak aynı zamanda yapay zeka, hayat değiştiren 5 çözümü de ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'den gerçek dönüşümü sağlayan kalıcı ilkeler. Ve daha da şaşırtıcı olan ne? Yapay zeka, aynı kalıpların inanç ve yaşamda başarıyı ve başarısızlığı belirlediğini keşfetti. Gelişen organizasyonları çökenlerden ayıran modern iş stratejilerini yansıtıyor. Gelin bu 10 anlayışı birlikte ortaya çıkaralım. Sadece sizi neyin engellediğini değil, aynı zamanda bu Ramazan'ın hayatınızı sonsuza dek değiştiren bir dönüm noktası olmasını nasıl sağlayacağınızı da keşfedelim. Yapay zeka destekli araştırmalar, inancı ve başarıyı engelleyen 5 büyük hatayı ortaya koyuyor. İlk engel, nedenini anlamadan hareket etmek. Biz atalarımızı bir din üzere bulduk. Biz de onların izleri üzerinde yürüyenleriz. Çoğu insan niyetlerini sorgulamadan ibadet ediyor. Yapay zeka analizi, misyonunu anlamayan işletmeler gibi, amacı olmayan inancın da yüzeysel olduğunu gösteriyor. Sadece yapmanız gerektiği için mi namaz kılıp oruç tutuyorsunuz? Yoksa gerçekten Allah'a yakınlaşmak istediğiniz için mi? İkinci engel, büyümeyi ve değişimi ertelemek. Onların iman etmelerine engel olan şey, ancak meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı işaretlerinin gelmesini beklemeleridir. En'am suresi, büyümenin en büyük düşmanı, hem iş hayatında hem de inançta ertelemedir. İnsanlar, Ramazan'dan sonra değişeceğim diyor. Ancak yapay zeka, değişimi ne kadar ertelerseniz, o kadar zorlaştığını doğruluyor. Ne kadar zamandır sonra başlayacağım diyorsunuz. Üçüncü engel, sizi geride tutan küçük günahlar. Şüphesiz ki, iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir hatırlatmadır. Çoğu insan değişmek için çok günahkar hissetmez. Ancak küçük günahların birikmesine izin verirler. Ve bu da onları ruhsal olarak duyarsızlaştırır. Yapay zeka destekli analizler, hem kişisel başarıda hem de iş hayatında, fark edilmeyen küçük hataların zamanla biriktiğini ve büyümenin önündeki ana engeller haline geldiğini gösteriyor. Dördüncü engel, minimumla yetinmek. Bizim yolumuzda cihad edenleri, elbette yollarımıza hidayet ederiz.
İnanç için en büyük tehdit, konfor alanı maneviyatıdır. Yapay zeka, yenilik yapmayı bırakan şirketlerin çöktüğünü ve daha fazlası için çabalamayan inancın zayıfladığını doğruluyor. İbadetlerde sadece idare mi ediyorsunuz, yoksa gerçekten mükemmellik için mi çabalıyorsunuz? 5. engel, tutarsızlık ve kısa vadeli çaba. Allah, bir kavmin durumunu, onlar kendi durumlarını değiştirmedikçe değiştirmez. Çoğu insan güçlü başlar ama ilerlemeyi sürdürmekte başarısız olur. Bu yüzden insanlar Ramazan'da değişir. Sonra bayramdan sonra eski haline dönerler. Yapay zeka, piyasaya sürülen ancak uzun vadeli büyümeyi sürdürmeyen işletmelerin başarısız olduğunu ve kısa bir süre için iyileşen ancak bağlılık göstermeyen inananların başladıkları yerde kaldıklarını doğruluyor. İmanı kısa vadeli bir Ramazan mücadelesi gibi mi görüyorsunuz? Yoksa ömür boyu sürecek bir yolculuk gibi mi? Ramazan'ı boşa harcadığınızı nasıl anlarsınız? Ramazan bayramından sonra tüm kötü alışkanlıklarınıza geri dönerseniz, Ramazan'ın büyüme fırsatını boşa harcamışsınız demektir. Kur'an-ı Kerim, kalıcı dönüşüm için bir plan sunar. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın ahiret için ne hazırladığına baksın. Yapay zeka araştırması ve Kur'an-ı Kerim'in hikmeti, gerçek değişim için 5 önemli adımı ortaya koyuyor. 1. Adım. Amaç netliği. Biz sana amelleri en çok ziyan edenleri haber vereceğiz. Onlar, dünya hayatındaki amelleri boşa gidenlerdir. Oysa kendilerinin en güzel işleri yaptıklarını sanıyorlardı. Başarılı şirketlerin net hedefler ve vizyon belirlemesi gibi, gerçek inananların da inançlarında net bir niyete ihtiyaçları vardır. İnancınızı denetleyin. Eylemleriniz gerçekten Allah için mi? 1000 adım. Hemen harekete geçmek. Ey iman edenler! Neden yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefrettir. En başarılı işletmeler planları uygular. Sadece tartışmazlar. Beklemeyi bırakın. Gerçek değişim şimdi başlıyor. 1000 adım. Büyümeyi kucaklamak. Bizim yolumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza hidayet ederiz. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. En iyi kuruluşlar öğrenmeye ve büyümeye yatırım yapar. En iyi inananlar, inançlarını geliştirmeyi asla bırakmazlar. Kendinizi temel bilgilerin ötesine taşıyın. Yetinmeyin. 1 adım. Tutarlılık ve alışkanlıklar. Allah, bir kavmin durumunu, onlar kendi durumlarını değiştirmedikçe değiştirmez. Dünya çapındaki işletmeler, güçlü günlük alışkanlıklarla kazanır. İnanç da aynıdır, tek seferlik çabalarla değil, günlük eylemlerle inşa edilir. 1 adım, öz hesap verebilirlik. Nefsinin kınayıp durduğu kimseye andolsun. En başarılı insanlar, başarısız olmadan önce kendilerini değerlendirirler. Allah sizi yargılamadan önce kendinizi yargılayın. Ramazan bir fırlatma rampasıdır. Bayramdan sonra etkisinin kaybolmasına izin vermeyin. Bu Ramazan'ın boşa gitmemesini sağlayalım. Hiçbir şey yapmazsanız, hiçbir şey değişmez. Ya bu sizin son Ramazanınızsa? Bugün, Ramazan'dan sonra da devam ettireceğiniz iyi bir alışkanlık başlatın. Her gün düşünün, eylemlerim gerçekten Allah için mi? Minimumla yetinmeyin. Mükemmelliği hedefleyin. Bu Ramazan'da ne gibi değişiklikler yapacaksınız? Hep birlikte gelişebilmemiz için bu mesajı yayın.